Tarif defterinden herkese merhaba. Bugün lezzetli bir turta tarifi paylaşacağım. Vişneli turta yapacağız. Bazı arkadaşlar turtayı kalıptan çıkartırken dağıldığından bahsetti. Ben birkaç püf noktasıyla dağılmadan kolay bir şekilde nasıl çıkartıyorum, videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz, denersiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Ayrıca denememi istediğiniz tarifleriniz varsa eğer bunu yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz turtamızı yapmaya geçebiliriz. Öncelikle turtamızın vişne sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için uygun bir tavayı orta ateşe alalım. Tavamızın içine 3,5 su bardağı vişneyi aktaralım. 1 su bardağı da şeker ilave edelim. Tavamız ısındıkça şekerler erimeye başlayacak. Vişnelerimiz de sulanacak. Yaklaşık 15 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişirelim. ...15 dakikanın sonunda artık nişastayı ekleyebiliriz. 1 tatlı kaşığı nişastayı 1 yemek kaşığı suyla açıp sosumuza ilave edelim. Nişastayı ekledikten sonra 5-6 dakika daha ara ara karıştırarak pişirelim. Sosumuz yeterince koyulaştı. Artık ocaktan alıp soğumaya bırakabiliriz. Vişne sosumuz soğurken turta hamurunu hazırlamaya başlayabiliriz. Karıştırma kabına küp küp doğradığımız tereyağını ilave edelim. Üzerine 1 yumurta ve 1 su bardağı pudra şekerini de ekleyelim. Elimizle yoğurmaya başlayalım. Malzemeler birbiriyle bütünleştiğinde üzerine yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekleyelim. 3,5 su bardağı unumuzu da azar azar hamurumuza yedirelim. Ve yoğurmaya devam edelim. Yeterince yoğurduğumuzda ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Turta hamurumuz hazır. Ama açmaya başlamadan önce buzdolabında dinlendireceğiz. Çünkü dinlenen hamur daha kolay çalışmamızı sağlayacak. Hamurumuzun üzerine bastırıp yüzeyini inceltelim. Üstünü streç filmle kapatıp buzdolabında 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz yeterince dinlendi. Üst hamuruna kalpli şekiller vermek istiyorum. Bunun için böyle bir kapaktan yardım alacağım. Sizin kurabiye kalıplarınız varsa eğer onlarla da yapabilirsiniz. Parmaklarımızı bu şekilde birleştirip baş parmaklarımızla kapağın ortasına kuvvetlice bastıralım. Kenarlarını da düzelttikten sonra kalpli kesme kalıbımız hazır. Şimdi hamurumuzu tezgaha alalım
ve toparlayalım. Biri diğerinden biraz büyük olacak şekilde ikiye bölelim. Büyük olan parçayı alt taban için, küçük olanı ise üst kısımda kullanacağız. Büyük olan parçanın üzerine kapatıp bir kenara alabiliriz. Önce üste gelecek olan hamurumuzu şekillendireceğiz. Ve hamurumuzu merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Hamurumuzu turta kalıbımızın boyutuna göre açıyoruz. Açarken ara ara kalıbı üzerine getirerek ölçebiliriz. Ben bu tarifte 28 santimlik turta kalıbı kullandım arkadaşlar. Siz de ona göre bir kalıp tercih edebilirsiniz. Hamurunuz çok yapışırsa eğer un serpebilirsiniz. Artık yeterince açtık. Kalpli kalıplarımızla şekillendirebiliriz. Ben burada hizalamak için pipet kullanacağım. Kapağın üzerine bastırıp şekillerimizi oluşturalım. Kalplerin ortasındaki hamurları toplayalım. Bu hamurları taban için ayırdığımız hamura katacağız. Şekillendirdiğimiz üst hamurunu bir kenara kaldıralım. Tezgahımıza tekrar pişirme kağıdı serelim ve alt kısım için ayırdığımız hamuru üzerine alalım. Diğer hamuru da içine katalım. Kağıttan daha kolay çıkması için bir tutam un serpebilirsiniz. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurumuzu yine tart kalıbımıza göre açtık. Yeterince açtığımız hamuru bir kenara alalım. Turta kalıbımıza bir parça tereyağı sürelim. Turtamız piştiğinde kolayca çıkabilmesi için burası önemli. Yağı her yerine gelecek şekilde sürmeliyiz. Ardından kalıbımıza bir çay kaşığı un döküp her yerine gelecek şekilde unu dağıtalım. Fazla gelen unu da silkeleyip dökelim. Siz de bu aşamaya dikkat ederseniz tartlarınız, turtalarınız kolayca kalıptan çıkabilir. Kalıbımız hazır. Artık alt hamurumuzu kalıbımıza yerleştirebiliriz. Hamuru merdaneye sarıp tart kalıbın üzerine bırakalım. Hamur pişmeden önce kırılsa da çok kolay toparlanır arkadaşlar. Kopan yerlere elimizle bastırdığımızda hemen düzelir. Şimdi tabanımız kabarıp yukarı kalkmasın diye çatalla delikler açalım. Üzerine vişne sosumuzu dökelim. Diğer hamuru da merdanemizle dikkatli bir şekilde alalım ve üzerine yerleştirelim. Kenarlarını düzeltip
Fazla gelen kısımlarını çıkaralım. Turtamız fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Turtamız fırından çıktı. Kalıptan çıkarabilmek için turtamızın tamamen soğuması gerekli. Aksi takdirde hamurumuz kırılabilir çıkartırken. Turtamız tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkartabiliriz. Kolayca kalıptan çıkıyor gördüğünüz gibi. Bugün çok lezzetli bir turta yaptık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.